Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tekrar Nuxt UI'yi hatırlayacağız. Burada inanılmaz güzel gelişmeler olmuş, iyileşmeler olmuş. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Hem de bu yapay zeka meselesine biraz ara vermek iyi gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, kabaca bir inceledim. Direkt sıcağı sıcağına sizle paylaşmak istedim Nuxt UI'deki gelişmeleri. Daha doğrusu gelişmeleri derken ne zamandır bu şekilde bilmiyorum, çok takip edemediğim için, ama gördüğüm komponentler bana şunu şu anda hissettirdi. Ne yaparsanız yapın, bu bir landing page de olabilir, bir portfolyo sayfası da olabilir, bir yapay zeka chat uygulaması da olabilir. Nux'ta alıp kullanabilirsiniz. Çünkü hemen hemen her şeyi kapsayan bir komponent dünyası yaratmışlar ve muhtemelen de bayağı da iyi çalışıyor. Hem server side rendering meselesinde hem client side'da. Zaten view sekmesini de koymuşlar. Şimdi bunlardan biraz bahsetmek istiyorum size, dediğim gibi. Her zamanki gibi sezgisel Vue UI library yazmışlar mesela şuraya. Bu normalde Nuxt UI diye başladı diye hatırlıyorum ben. Ama tabii Nux'la Vue 2 aynı zaten baktığınız zaman günün sonunda. Vue tarafında da bu şeyleri kullanabiliyorsunuz, komponentleri. Böyle hiç dokümana bakmayacağız. Direkt komponent sayfasına gideceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burayı çok güzel bölmüşler. Bölmüşlerden kastım şu. Burada layout'la ilgili şeyler var, komponentler. Burada elementler var. İşte butondur, calendar'dır falan filan. Formla ilgili. Datayla ilgili, yani datayı göstermekle ilgili. Burada eski dostumuz Marco'yu da görmeden geçmeyelim aslında. Bunu hatırlayan kaç kişi kaldı? HTML'de sağa sola kaydırırdık. Üstüne gelince durmalar bilmem neler bilmiyorum. Tekrardan gündeme gelmiş anladığım kadarıyla. Tasarım trendlerini çok fazla takip edemiyorum. İşte burada table varmış. Navigation'ı çok güzel bölmüşler. Overlay'ler var. Sayfalar var. Bir sayfada olması gereken mekanizmalar, işte bu sayfanın header'ıdır, footer'ıdır, body'sidir, kart görünümüdür, ıvırdır zıvırdır. Onlar hep burada. Bir dashboard'la ilgili ne ihtiyacınız varsa onları böyle bölmüşler. Ben yakın zamanda UI kütüphanelerini çok böyle inceleme şansım olmadı ama ilk defa böyle bir ayrım görüyorum. Çünkü direkt spesifik olarak şeyi kategorilendirmişler aslında. Hangi komponent nerede ve işte bir dashboard yaparken bize neler lazım falan. Bunu bu şekilde kategorileştirmek bence bayağı iyi olmuş. Ve tabii bunu sadece böyle kategoriye bölmek yetmiyor. İçine ilgili mekanizmaları da implement etmişler. Çünkü şöyle, bayağı zamandır insanlar dashboard geliştiriyor. Dolayısıyla artık gereksinimler, ihtiyaçlar 3 aşağı 5 yukarı bir seviyeye geldi ve bir patern oluştu aslında UI anlamında. AI chat aynı şekilde, editör. Zaten benim bu videoyu çekme fikrim şu editörden geldi, onu da söyleyeyim. Birazdan bakarız. Content ile ilgili, color mode ile ilgili falan filan. Buradaki butonlara, bannerlara çok fazla aslında elleşmeyeceğim. Data tarafında şeyler bayağı güzel. Zaten biliyorsunuz, bilmeyenler için de söyleyelim. Nuxt UI'yi aslında siz Shadcn'e benzetebilirsiniz. Şunu şöyle Get Start'ta tıklayalım. Biliyorsunuz Shadcn aslında, kavramın adını unuttum, stillendirilmemiş komponentleri Tailwind ile beraber stillendiren bir şey. UI kütüphanesi. Ama tabii onun asıl esprisi komponenti alıp sizin bilgisayarınıza koyması ve oradan size kullandırması. Nuxt UI de aynı. İşte Rika UI adında bir şey var. Stillendirilmemiş. Yani şöyle düşünün. Komponentlerin fonksiyonları var. Bütün fonksiyonları yerine getiriyor. Ama stillendirilmemiş. Siz bunu alıp stillendirebiliyorsunuz. Neyle? İşte Nuxt UI Tailwind de stillendirmiş. Aynı şekilde buradaki kafa, dediğim gibi, Shadcn'e çok yakınsıyor bu manada. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. Dolayısıyla da görüntüler aslında Shadcn'le çoğu komponentte birbirine çok yakınsıyor. Zaten aynı şu siteye şey de kullanıyor. Shadcn View'ye baktığımız zaman burada dokümana tıklayalım. Aklında yanlış kalmamışsa bunu nereden okuyabiliriz, bunu çok emin değilim. Bu da Rika UI ve Tailwind'i kullanıyordu. Üstüne bir katman daha koyup Shadcn komponentlerini gerçekleştiriyordu. Komponents'e tekrar tıklayalım. İşte formlar, momlar, burada her şey var arkadaşlar. Onu size çok rahat söyleyebilirim. Bir uygulama yaparken ihtiyacınız olan hemen her şeyi burada bulup kullanabiliyorsunuz. İşte context menüye kadar var. Yani sağ tuş tıkladığınızda elinizin altındaki menüye kadar hemen her şey var. Şimdi şu page'e gelelim. Bu arada buradaki birçok komponent benim takibi bıraktığım dönemde işte Tailwind'in ya da benzeri kütüphanelerin diyelim ücretli versiyonlarında olan komponentler bile burada ücretsiz olarak verilmiş.
Zaten gördüğüm kadarıyla şeyde yok. Bir pricing ya da bir pro versiyonu da yok Nuxt.UI'nin. En azından şu anlık yok. Çünkü hemen her şeyi buraya koymuşlar zaten. Şimdi out form'a tıklıyorsunuz. Elinizin altında bir out form var. Şöyle tıklayalım. Bütün şeyine kadar adamlar örneklendirmiş bu arada. Doküman bayağı iyi. Şema validasyonuna kadar. İşte blog post diyorsunuz. Gördüğünüz gibi blog post şeyleri var. Şeye kadar koymuşlar. Changelog versiyona kadar. Çünkü muhtemelen kendilerinin de buna ihtiyaçları var. Çünkü Nuxt'ın kendi dokümantasyonunu hazırlıyorlar. Kendi içinde sunmaya çalıştıkları özellikler var. Dolayısıyla Changelog Versions diye de bir şey varmış. Her şey var. Daha ne var işte, kart diye bir şey var. Alıp çat diye kullanabiliyorsunuz. Dashboard'a geliyoruz. Birazdan bunların büyük hallerini göstereceğim size. Çünkü ayrı ayrı sayfalar yapmışlar. O da bence çok iyi bir kafa. Çünkü mesela dashboard üzerinde yani dokümana baktığınız zaman çok fazla binayını anlayamıyorsunuz. İşte dashboard panel diye bir şey varmış. Ve resizable. Bak bu da mesela çok güzel. Biz şu anda uğraşıyoruz. Bir güncel bir uygulama yapmaya çalışıyoruz biz de. Şu şeyler ne derler? Panellerin resize olması için ekstra library kullanıyoruz. Onları yönetmek için ekstra çaba sarf ediyoruz falan. Adam direkt şuraya tıklayalım. Expand diyelim. Hiç JavaScript efor harcamadan adamlar yapmış. Bu bile var içinde. Gayet iyi. Chat message diyelim. Dediğim gibi yapay zeka chat uygulamaları artık OpenAI'ın ChatGPT'siyle beraber belli bir forma, belli bir sektör standartına geldi. Nedir bu? Üst solda, daha doğrusu şöyle layout'a baktığımız zaman sağ tarafta geçmiş chatlerimiz var. Alt tarafta bir prompt box'ımız var. Üst tarafta modeli seçtiğimiz bir şey var. Drop down var aslında. Dolayısıyla oradaki o layout artık bir standart haline geldi. Oradaki aksiyonlar, işte prompt yazdığınızda bir loading indikatörü açılıyor. Üst tarafta belli animasyonlar, o stream'in gösterilmesi falan, bunlar belli standartlara geldi. Direkt chat message, işte mesajların listesi, chat palet diye bunları göstereceğim birazdan dediğim gibi. Her şeyi komponent haline getirmişler. Valla yani bu Nuxt tarafına gerçekten içtenliğimle söylüyorum, katkı yapmak isterim yani. Bayağı iyi ilerliyor. Tabi buraya katkı yapmak ne kadar kolay ne kadar zor bilemiyorum ama en azından ipin bir tarafından, ucundan, bir yerinden tutup destek olmak lazım. Adamlar bayağı bir debeleniyor. Nuxt'ı zaten seviyordum. Bu UI ile beraber çok daha fazla sevmeye başladığımı söyleyebilirim. Tabi kısmet olup da bir uygulama yapmak kısmet olmadı henüz. Bu bir editör. TipTap adında bir şey varmış. Editör varmış. Ona da bakarız. Belki başka bir videoda bakarız. Bu editörün güzelliği şu: hem Markdown hem HTML hem JSON'ı destekleyebiliyor. Bunun yeteneklerini birazdan size göstereceğim ve bunu göstermek için sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel, öyle söyleyeyim. Tek başına bunu al, bir şey yapılır yani bundan. İşte Content Navigation, Color modlar, tıklıyorsunuz, Light, Dark'a kadar her şeyi herifler şey yapmış. Komponent haline getirmişler. i18 şeyle, lokalizasyonla ilgili mekanizmalar. Türkçe var mı lan burada? Mesela Türkçe yoksa buraya Türkçe eklemek isterdik. Varmış. Her şey var arkadaşlar ya. Gerçekten çok hızlı büyüyen bir ekosistem. Select menü neymiş? Select menü kullanmışlar. Güzel. Şimdi bunu böyle kabaca bir anlattım. Direkt editörden başlayalım. Her bir büyük parça için, oradaki gruplar için aslında düşünebiliriz. Bir showcase hazırlamışlar. Burası da editörün showcase'i. Editör aslında bana şeyi hatırlatıyor direkt. Medium'un editörünü hatırlatıyor. Oraya da uzun zamandır girmedim ama buna yakın bir şeydi. Burada benim en çok hoşuma giden şey, buraya diyelim ki bir şey yazacaksınız. Şu artıya bastığınızda burada bir AI şeyi de var, kısmı da var. Continue writing dediğinizde herif sizin yerinize dolduruyor şeyi. Yani bir blog post yazıp bunu denemek lazım. Gerçekten çok güzel. Şöyle artıya basalım. Burada işte emoji şey de var. Orada diğer dokümanda vardı, komponenti de var. Et işaretine basarsanız mention bahsetmek için başkalarından öyle mekanizmalar da var. Ama çok temiz, çok sade bir arayüz. Ve gerçekten yani hayran oldum buna. Şuraya yazabiliyor muyum? Her şey var arkadaşlar. Uzatmayayım çok fazla lafı. Drag drop bile yapabiliyorsunuz bu editörün içine. Öyle görmüştüm dokümanda. Yanlış görmediysem. Şöyle Starter'a gidelim en üstte. Burada bir klasik Nuxt Starter template'imiz var. Bununla ilgili bir landing page template'imiz var. Renkler falan gayet güzel. Zaten bunlar dediğim gibi neredeyse standart görüntüler oldu. Dokümantasyon için bir şeyimiz var. Zaten dediğim gibi adamların kendi ihtiyacı bunlar. Get started diyorsunuz. Yani iş şuna geliyor benim anladığım. Sen eğer Nuxt'ı kullanıyorsan dokümantasyonunu da orada çöz. Landing page'ini de orada çöz. Uygulamanı da orada yap. Back office'ini de orada yap. Her şeyini orada yapabilecek hale geleceksin. Ki şu anda öyle zaten. Dolayısıyla bu bence çok iyi. Ve bunun Nuxt ekibi tarafından geliştiriliyor olması çok daha kıymetli kılıyor bunu. İşte bir SaaS uygulamasıysa bu onunla ilgili şeyler.
Ya pricing'e kadar her şey var. Bakın şurada hatta varmış, tıklayalım. Yıllık, aylık her şey var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Dashboard'a tıklıyoruz. Dashboard'umuz var. Ne bileyim her şeyi koymuş adamlar. Şu şeye kadar var yani. Takım makım muhabbetlerine kadar. Şunu dokümantasyonu bilmem notifikasyonu her şey var. Geri gelelim. Chat'e gelelim. Chat görmüş olduğunuz gibi bildiğin. Şöyle tıklayalım. Alt tarafta seçebiliyorsunuz. Dark mode falan da koymuşlar. Yani ne diyeyim, hemen her şey hazır. Gördüğünüz gibi şey state'lerine kadar bekliyor şu anda. Beklesin. Bayağı iyi. Attach de edebiliyorsunuz. Şu anda disable her ne kadar şey olmasa da. Gayet iyi. Yani böyle bir şeye ihtiyaç varsa tutup bunu sıfırdan implement etmeniz gerekmiyor. Biz bu arada bunu implement ettik sıfırdan. Sas'a tıklıyorum. Chat'e baktık. Portfolyo. Ne bileyim bir blog sitesine bir portfolyoya ihtiyacınız varsa direkt. Yani her şey dediğim gibi burada halihazırda geliyor. Changelog bile var arkadaşlar. Yani bu yaptığınız uygulamanın changeloglarını insanlarla paylaşmak istiyorsanız ona kadar tüm şeyi düşünmüş adamlar, koymuşlar içeriye mekanizmaları ve sayfaları. Dokümantasyon kafası değişmiş, sayfası değişmiş. Ben bunu sevdim. Navigasyon aslında şöyle. Üstten bölmüşler. Get started, components, composable yardımcı şeyler var, fonksiyonlar var. İşte typography ile ilgili çeşitli şeyler var, mekanizmalar var. Üstten bölmüşler. Bir de şurada mesela components'e tıklayalım. Alert'a tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi Next ve View olarak da switch edebiliyorsunuz. Tabii ne değişiyor çok emin değilim. Zaten değişmesini de beklemiyorum. Belki çok spesifik komponentlerde çok böyle küçük küçük değişiklikler olursa olur diye tahmin ediyorum. Ama bunu alıp View'da da kullanabiliyorsunuz. Gayet iyi. Aslında sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardı. Sıfırdan bir uygulama yapacaksanız bence Nux'ta kesinlikle bir şans verin. İçinde şu anda yok diyebiliriz. Hemen hemen her şeyi koydular içeriye. Bu Nuxt UI ile beraber de bayağı bir iş çok değişik bir noktaya gitmiş gibi. Bu yapay zeka gündeminden ara verip bu içeriği sizinle paylaşmak istedim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.